Şimdi burada size ne anlatacağım? Karavandayız, kendi karavanımızdayız, kamp alanındayız. Otoparkta da otomobilimiz var. Bu arada otomobilimiz ne? Hemen onu söyleyeyim size. BYD'nin Seal modeli var. Yani normal sedan versiyonu ama onun güçlü versiyonu. 4 tekerlekten çekişli olan, 530 beygir gücündeki ve 0-100 kilometresi 3.8 saniye olan aslında BYD'nin en hızlı otomobili var. Onu incelemeye başlamadan önce şimdi BYD'nin bir uygulaması var. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü elektrikli otomobillerde biliyorsunuz bağlanabilirlik çok önemli. Fakat birçok otomobil markası BDK'nın şartlarından dolayı bu bağlanabilirliği yapamıyor. Yani otomobilin içine sim kart takamıyor. BYD artık buna başladı ve BYD'nin bütün otomobillerinde bu var. Şimdi tabii akıllara bir soru gelecek. Benim BYD'm var ama bu sistem çalışmıyor. Ben nasıl bunu aktive edebileceğim? Bunun için hiç endişelenmeyin. Çünkü bütün BYD modellerinde bu sistemi aktive edebiliyorsunuz. Hem de çok kolay bir şekilde. Nasıl ediyorsunuz? Yetkili servisinize başvuruyorsunuz. Ben bu sistemi açmak istiyorum diye. Mail adresinizi oraya kaydediyorlar. Sonrasında BYD uygulamasını açıyorsunuz ve o kaydedilmiş e-mail adresinize giriyorsunuz ve işlem bu kadar basit. Eğer 2024 Kasım öncesi bir BYD otomobilinize sahipseniz bu otomobilde sim kart yok. Ama sim kart yok demek bununla bağlanamayacağınız anlamına gelmiyor. Ama yine de sim kart taktırmak istiyorsanız, tabii ki bunu buradan aplikasyondan yapamıyorsunuz. Yine servise başvuruyorsunuz, servise sim kartınıza takıyorlar. Böylece ne oluyor? Otomobil kendi kendine, kendi sim kartıyla bağlanmış oluyor. Diğer türlü bu telefondan bağlanıyorsunuz. Bağlandığı zaman da ne oluyor? Sizin telefonunuzun verisinden yememiş oluyor. Kendi verisinden yemiş oluyor. Bu arada hemen not düşeyim. Otomobile takılan sim kartta aylık 2 GB'lık bir kotanız var. Yani oradan video vesaire müzik izlediğiniz zaman otomobilin kotasından yemiş oluyorsunuz. Bence bütün elektrikli otomobillerde, hatta bence bütün otomobillerde olması gereken bir özellik bu. Bu BDK kuralıyla birlikte sadece aplikasyonla ilgili şeyler gelmiyor aslında. Cep telefonunuzda bir yandan otomobilin anahtarı gibi de kullanabiliyorsunuz. Otomobili satın alırken zaten size yedek anahtar da veriliyor, normal anahtar da veriliyor. Onun yanında bir tane de kart veriliyor, NFC kart. NFC kartta da girip açabiliyorsunuz. Onun yanında yine telefonunuzu eğer o sisteme entegre ederseniz, bunu da aplikasyondan yapıyorsunuz zaten. Çok basit. Böylece hiç ne karta ne anahtara hiçbir şeye gerek kalmadan cep telefonunuzda otomobile böyle girip çıkabiliyorsunuz, çalıştırabiliyorsunuz, yol alabiliyorsunuz. Bence bunların hepsi bir elektrikli otomobilde olması gereken özellikler. Yani elektrikli işinin alameti farikalarından biri de bu. Şimdi burada neler yapabiliyorsunuz onları anlatayım. Otomobili anlatmaya başlamadan önce bunları anlatmam gerekiyor çünkü bunlar önemli. Burada ne görebiliyorsunuz? Otomobilin şarj durumunu görebiliyorsunuz. Mesela şu anda batarya doluluk oranımız %68, 357 kilometre menzilimiz var. Buradan otomobilin durumunu görebiliyorsunuz. Kapıları açıp kapatabiliyorsunuz, farları açabiliyorsunuz, kapılar ve pencereleri açıp kapatabiliyorsunuz. Dijital anahtar dediği zaten bunu anahtar olarak kullanabiliyorsunuz. Koltukları ısıtabiliyorsunuz, soğutabiliyorsunuz. Siz otomobile girmeden önce de bunları yapabiliyorsunuz. Mesela çok sıcak hava, ben otomobilin içini biraz soğutayım diyorum. Koltuk soğutmayı da açıyorum, havalandırmasını. Ayrıca klimayı da açabiliyorum ve otomobile gittiğim zaman buz gibi olabiliyor. Ya da bunun tam tersi, çok soğuk bir havada İçeriği ısıtabiliyorum, koltuk ısıtmamı da açabiliyorum. Artı tabii direksiyon ısıtmamızı da aynı şekilde açabiliyoruz. Lastik basınçlarını buradan görebiliyoruz. Hemen görelim. Bakın bağlanıyor. 2.8, 2.8, 3.1, 3.1. Gerektiği gibi. Onun dışında buradan takvimi etkinleştirebiliyorsunuz. Takvim dediğimiz zaten otomobilimizin şarjını uzaktan ayarlayabiliyoruz. Mesela evde bir şarj istasyonunuz var. Diyorsunuz ki ben şu saatle şu saat arası bana yeterli. Atıyorum 2 saat şarj olsun sonra kapansın diyorsunuz. Buradan onların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Burada araç konumu var. Araç konumuna bastığınız zaman otomobilin dünyanın neresinde olursa olsun nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Bu ne işe yarar? Mesela işte oğlunuz otomobili istedi. Dedi ki bir yere kadar gidip geleceğim dedi, yakın bir yere kadar. Oraya gitti mi? Daha uzağa gitti mi? Onu her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Ya da valeye verdiniz. Acaba nereye koydu? Vesaire vesaire. Bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Ya da otomobili bir park alanına park ettiniz ama ne yaptınız? Nereye park ettiniz onu unuttunuz koşturmaktan. Otomobilin nerede olduğunu buradan direkt görebiliyorsunuz. Hatta yanına yaklaştığınız zaman burada diyor ki işte korna çal, farları aç kapa. Onları da yaparak otomobilin size işaret vermesini de sağlayabiliyorsunuz. Ya da navigasyona bakıyorsunuz. Google Maps üzerinden sizi hemen bağlıyor ve otomobile doğru size bir rota oluşturuyor. Bunlar bence dediğim gibi çok ama çok güzel özellikler. BYD'yi, daha doğrusu BYD Türkiye'yi bu konuya önem verdikleri için tebrik ediyorum. O zaman bugün hava biraz sıcak. Ben buradan koltuk soğutmalarını falan açayım. Hop. Bu arada arabanın içi 29 dereceymiş. Onu da buradan görebiliyorsunuz. Evet, koltuk soğutmam çalışıyor. Klimamı da buradan açayım, 20 derece ayarlasın. Sonra da yavaş yavaş otomobilin yanına geçelim. Otomobili size anlatayım.
o 3.8 saniyelik hızlanmasını hep beraber bir tadalım. Seal, BYD markasının sedan otomobili. Uzunluğu 4.8 metre. Tip olarak baktığınız zaman da bu otomobilin böyle çok akıcı olduğunu görebiliyorsunuz. Tabii elektrikli otomobillerdeki en büyük değer mümkün olduğu kadar sürtünmenin az olması. Dolayısıyla bu otomobil üzerinde de özellikle aerodinami yapısı anlamında çok fazla çalışılmış. 0.219'luk bir CD yani rüzgar direnç katsayısı rakamı var. Bu da inanılmaz bir rakam. Tabii kapı kollarına takılmayın. Otomobil şu anda açık olduğu için kapı kolları dışarı çıkıyor. Onlar bile siz otomobili kilitlediğiniz zaman ya da hareket haline geçtiğiniz zaman kapanıyor. Şimdi otomobilin genel görünümüne şöyle baktığınız zaman aslında otomobilin çok böyle sportif göründüğünü de kabul etmek lazım. Zaten elektrikli sedanlarda genelde otomobiller böyle daha akıcı, daha böyle farla, kaportanın entegre olduğu bir tasarım dili ortaya çıkıyor. Otomobilde 19 inç jantlar standart olarak geliyor. İşte farlar böyle biraz daha ince. Tabii ki bunlar yine LED matrix farlar. Alt tarafa doğru dönen bir sinyal ve gündüz farı tasarımı var. Ön tarafta yine güzel aerodinamik detaylar var. Tamponun altına baktığınız zaman güzel kanallar var. Burada yine aktif havalandırma ızgaraları var. Ama otomobilin en önemli aerodinamik yapılarından biri, bakın hiçbir otomobilde pek görmeye alışık olmadığımız şuradaki yapı. Burada da yine hem otomobilin daha iyi tutunma sağlaması için hem de tasarruf anlamında böyle farklı bir yapı var. Muhtemelen zaten bunun bir açıklaması vardır. Yine böyle çok sade gözükmemesi için elektrikli otomobiller genelde aşırı sadedir ya. İşte buralara falan böyle güzel detaylar koymuşlar. Hemen atlamadan tabii ki bahsedelim. Daha önce de söylemiştik ama otomobilin bakın şöyle bir otomobil şeklinde güzel bir anahtarı var. Bu anahtarın üzerinde yine kilitleme, açma, 2 kere basarsanız bagajı açma ve uzaktan çalıştırma var. Çalıştırma derken işte klimalı vesaire de önceden programladığınız zaman otomobil ısınıyor ya da soğuyabiliyor. Bunun yanında yine bakın demin yine bahsettiğim gibi bir NFC kartı geliyor. Onun yeri burada. Burada gösteriyorsunuz. Bakın otomobili kapadı, kilitledi. Tekrar koyuyorsunuz. Otomobil açıldı. Ya da yine cep telefonundan da biliyorsunuz açıp kapayabiliyorsunuz. Ve tabii ki otomobili çalıştırıp ilerleyebiliyorsunuz bunlara gerek duymadan. Otomobilin arka tarafına doğru geçelim. Seal'in arkası yine diğer BYD modellerine benziyor. İnce stoplar. Orta tarafta birleşiyor ve tabii ki bu yanıyor. Bu arada yine bakın Build Your Dreams artık burada yazmıyor. Sadece burada BYD Seal yazıyor ve tabii ki burada modelini söylüyor. 3.8 S diyor. Bu muhtemelen second yani saniye anlamına geliyor. Bu otomobilin 0-100 km hızlanma değerini belirten bir rakam bu. Bagajına bakarsak şuradaki düğmeden açabiliyorsunuz. 400 litrelik bir bagajı var. Dyna Audio'yu hemen burada görebiliyorsunuz. Çok iyi bir müzik sistemi var. 12 hoparlörlü. Onun subwoofer'ı burada. Dikine yerleştirilmiş böyle derin bir sedanlardan klasik bildiğimiz bir bagaj var bunda. Bakın burada birkaç tane saklama kutusu yer alıyor, çantası yer alıyor. Ve bunun içinde bakın ne var? Uzatma prizi. Bunu otomobilin yanındaki şarj soketine takıyorsunuz ve araçtan 220 voltluk herhangi bir şeyi çalıştırabiliyorsunuz. Hatta 4 tane çalıştırabiliyorsunuz. Bu standart olarak bu otomobille birlikte veriliyor. Hemen aşağı doğru bakarsak aslında altta yine derin bir gözdağı var. Burada da yine diğer elektrikli şarj kablo aparatları yer alıyor. Bunun da hemen altında bakın yine bir avadanlık var. Burada da stepne olmadığı için işte lastik şişirme kiti, kompresör vesaire vesaire yer alan bir bölüm var. Tabii bu bagaj 400 litreyle sınırlı değil. Ön tarafta da yine farklı bir bagajı var. Frank diyorlar buna. Hemen onu göstereyim size. Bakın normalde motorun olması gereken yerde böyle kapalı bir alan var. Ve bakın burada ne var? Yine 53 litrelik bir saklama kapasitesi var burada, alanı var. Buraya işte sırt çantanızı, yine kabloları vesaire bir sürü şey koyabilirsiniz. Bir de tabii bir yer daha var. Silecek su yeri. Bu arada kaput tabii ki amortisörlü. Arkası da yine C segmenti bir sedana göre hiç fena sayılmaz. Bakın diz mesafeme, baş mesafeme. Tabii baş mesafesi yukarının komple bir cam tavan olmasından dolayı biraz daha rahatlamış. Eğer burada bir döşeme olsaydı belki kafam tavana sürtebilirdi.
Koltuklar oldukça şık. Böyle tek kafalıklı, entegre kafalıklı ve burada bakın bir deliğimiz var. İşte burada 2 tane cep, altta bir cep daha var. Burada bir havalandırma yerimiz mevcut, menfezler mevcut ama 3. bölge bir klimamız yok. Burada yine bir şeyler koymak için bir yer var. Şurada yine kapaklı olmak üzere, bakayım, bir USB, bir de C-Type şarj istasyonumuz, şarj soketlerimiz var. Kol dayama da gayet güzel ama buradan bagaja ulaşım yok. 2 tane bardaklık sadece var. Okuma ışıkları buradan dokunmatik olarak açılıp kapatılabiliyor. Arkadaki malzeme kalitesi de yine arka yolcuları düşünülerek yapılmış. Bakın burada deriler var, yumuşak deriler. Burada mavi ve beyaz dikişler var. Burada Alcantara döşeme devam ediyor. Dyna-Audio'muz zaten yine burada. Alt tarafta da yine hoparlörümüz var. Burada yine karbon gibi parlak ama içinde böyle mavi desenlerinde olduğu güzel bir kaplamamız mevcut. Ön tarafta da aynı şekilde devam ediyor ve burada da aynısı devam ediyor. Yani bu otomobilde arkada yolculuk etmek de oldukça keyifli. Ve burada tabii ki bu otomobilin doğuştan elektrikli E-Platform 3.0'dan yükseliyor olmasından dolayı dümdüz bir zemin var. Ortada böyle azıcık çıkıntı bile yok. Dolayısıyla bakın şöyle ortada bile yolculuk edebilecek düzeydeyiz. Benim gibi 1.90 boyunda bir insan için bile. Bir de ön tarafı inceleyelim. Sonra da sürüşe geçeriz. Ön tarafta yine böyle orta konsol biraz daha size doğru geliyor. Diğer taraflara doğru şöyle yükselerek ve incelerek ve kalınlaşarak devam eden bir yapı var. Direksiyonumuz yine aynı. Dikişler yine mavi beyaz olarak devam ediyor. Orta konsol yine aynı şekilde böyle incelip tekrar kalınlaşarak devam ediyor. Burada 15.3 inçlik klasik yine bir BYD ekranımız var. Yine bu ekranımız klasik olarak bu düğmeye bastığınız zaman ya da buradan dik ya da yatay olabiliyor. Hemen tekrar normal pozisyona getireyim. Burada 2 tane telefonu aynı anda şarj edebileceğiniz kablosuz şarj istasyonumuz var. Vites konsolumuz, daha doğrusu vites seçicimiz çok güzel. Yine böyle cam gibi yapılmış ve bir premium algısı var. Start stop tuşu burada. Otomobilin genel sürüş modlarını vesaire buradan ayarlayabiliyorsunuz ya da sürüş yardımcılarını. İşte diğer tarafta da yine böyle dokunmatik olarak bir sürü buton yer alıyor. Yine fiziksel bir ses tuşu var. Direksiyonda da var aynı zamanda. Bu güzel bir ayrıntı. Hemen arkada 2 tane bardaklık. Burada yine NFC kartını koyup otomobili çalıştırabileceğiniz bir bölme yer alıyor. Ve burada da yine oldukça derin sayılabilecek bir göz mevcut. Yine ön tarafta klasik bir gösterge tablomuz var. Bu da 12.3 inçlik. Bu klasik çok fazla bilgiyi aynı anda verebilen bir tasarıma sahip. İşte buradan farklı bilgileri ayrı ayrı görebiliyorsunuz. Bakın 15.6 yakmışız 100 kilometrede kilowatt. Bayağı iyi bence böyle bir güce göre. Buradan sürüş modlarını vesaire görebiliyorsunuz. Dışı sıcaklığı vesaire vesaire her şey burada mevcut. Onun yanında yine burada bir head-up display var. Head-up display'de renkli olarak ben her şeyi buradan görebiliyorum. Hem sürüş asistanlarını görebiliyorum, tabela algılama sistemini görebiliyorum, hızı görebiliyorum vesaire vesaire. Yine burada bu konsolun alt tarafında kocaman bir göz var. Bu göze bayağı bir şey koyabilirsiniz. 2 tane de hem USB-C hem de normal USB olarak burada şarj soketlerimiz mevcut. Yine burada Alcantaralar devam ediyor ve komple bütün konsol boyunca devam ediyor. Dyna-Audio'lar yine burada. Bakın buralar yumuşacık, yine dikişler üst tarafta da devam ediyor ve buralarda bayağı yumuşak. 15.6 inçlik multimedya ekranı bakın yine her BYD'de olduğu gibi dönebiliyor. Biz tekrar normal pozisyona alalım ki Apple CarPlay, kablosuz Apple CarPlay'imiz de çalışabilsin. Bunun yanında BYD yeni yazılımla farklı bir şeyler daha yapmış. Bakın klimaya içeriden ulaşıyorsunuz ya normalde. 3 parmakla şu şekilde çektiğiniz zaman bakın ısıyı ayarlayabiliyorsunuz. Ve üflemeye başladı. Bunu da pek kimse bilmez. Bu ana menülerin dışında yine aplikasyonları da farklı aplikasyonları da burada uygulayabiliyorsunuz. Bu arada bağlanabilirlik demiştik ya. Bu otomobile kart taktığınız zaman, bir sim kart taktığınız zaman burada bir 4G yazısı oluyor. O içinde sim kart olduğunu gösteriyor. Bu sefer 2 GB'lık bir kotanız var ve buraya işte farklı aplikasyonlar vesaire her şeyi yüklüyorsunuz. Spotify'ı çalıştırdığınız zaman otomobilin verisinden yiyor vesaire vesaire. Apple CarPlay ve Android Auto kablosuz olarak bağlanabiliyor zaten klasik olarak ve Apple CarPlay açtığınız zaman bu kocaman ekranda böyle bayağı farklı bir deneyim sunuyor. O zaman içeriği de özetledikten sonra sürüşe geçelim. Çünkü asıl otomobilin kabiliyetleri, farklılıkları orada ortaya çıkacak. Bir 0-100 yapalım mı? Yapalım. Evet. Kalkışta başlayalım. Cihazımızı takalım, kaydımızı alalım. Frendeyiz. Hadi bakalım kaç saniye olacak sizce? Katalog verisi 3.8. Evet 100 oldu.
3.88. Çok iyi. Bir anda bir yapıştırıyor böyle. Şurada bir tane daha yapalım. Haydi bakalım, bir daha yapıyoruz. İkinci deneme. Of. Bu sefer 4.38. İyi kalkamadık. Yani bu elektrikler bütün dengemizi değiştirdi. 3.8 saniye nedir ya? Bir C sedan otomobili bu. Gerçi teknik verilere bakarsak da aşağı yukarı böyle bir veri çıkması lazım. Otomobil bir kere ağır. 2.2 tona yakın. Çünkü kocaman bir batarya var. 82,5 kW'lık bir bataryamız mevcut. Tabi otomobilin ortasında konumlandırılmış. Normalde Seal arkadan itişli olarak geliyor. Diğer BED modelleri bildiğin üzere, çoğu daha doğrusu önden çekişli olarak geliyor. Türkiye'ye gelip de şimdiye kadar kullanmış olduklarımız genelde önden çekişli. Bunun başlangıcı arkadan itişli olarak geliyor ama bu içinde bulunduğumuz otomobil 4 tekerlekten çekişli. 4 tekerlekten çekişli ne demek? Önde ve arkada birer tane elektrik motoru var ve ikisini bağlayan bir yazılım var, elektronik sistem var. Bunun yanında ayrıca bu sistem torque vectoring, yani ön ve arka lastikler diferansiyeller arasındaki tork dağılımını da yol koşullarına ve kullanım koşullarına göre ayarlıyor otomatik olarak. Bunları siz buradan ayarlayamıyorsunuz. Yani öne %20 vereyim, arkaya %80 vereyim yapamıyorsunuz. O yol koşullarına göre kendi ayarlıyor. Sadece sürüş modları var. Sürüş modlarında da işte Eco, normal ve sport olarak burada kullanabiliyorsunuz. Onun yanında bir de kış sürüşü için bir mod var. Buna bastığınız zaman da kaygan zeminlerde otomobil çok daha güvenli ilerleyebiliyor. Şimdi bu iki motordan elde edilen güç, toplam güç 530 beygir. Yani çok ciddi bir güç bu. Bunun yanında tork değeri de elektrikli otomobillerden biliyorsunuz genellikle yüksek oluyor. Bu otomobilin de tork değeri 670 Nm. Yani bu da çok acayip bir değer. Bu sayede katalog verisinde 0'dan 100 km 3.8 saniyede çıktığı söyleniyor ki gördüğünüz üzere yaptı. Son sürati de saatte 180 km ile sınırlı. Fakat ne yalan söyleyeyim, biz denedik. 190 yapıyor. 190'da sınırlı. Şimdi bu otomobilin platformu, yani altyapısı da aslında diğer BED modelleriyle aynı. E-platform 3.0. Fakat otomobilin boyutuna göre o platformu da biraz daha uzatıp kısaltabiliyorlar. Sonuçta modüler bir platform. Bu otomobillere o şekilde devam ediyor. Yine katalog verilerinden devam edersek otomobilin menzili 530 kilometre. Ama yine katalog verilerine göre şehir içinde 600 kilometreye kadar bir menzil olduğu söyleniyor, iddia ediliyor. Şöyle bir yapıştıralım. Oo, arkadan kayarak gitti. Uçuyoruz. Tabii bu kadar ağırlığa iyi bir fren sistemi de lazım. Bu otomobilin freni de hiç fena değil. Önlerde bayağı böyle çift pistonlu, kocaman kaliperli, kocaman disklerimiz var. Arkada da yine aynı şekilde otomobilin ağırlığını iyi kontrol edebilecek fren sistemimiz mevcut. Zaten başka türlü olmaz. Şimdi 10.25 inçlik kadranımızda gördüğümüz veriler gayet net. Sol tarafta kilowatt cinsinden ne kadar yaktığımızı görüyoruz. Daha doğrusu ne kadar güç harcadığımızı görüyoruz. Sağ tarafta ise hızımızı gösteriyor. Gaza ne kadar bastığımızı gösteriyor. Toplam kilometreyi gösteriyor. Menzili gösteriyor. Batarya durumunu gösteriyor. Buradan yine değiştirdiğiniz zaman ortalama ne kadar yaktığımızı gösteriyor. Bakın bayağıdır gazlıyoruz. 19.1 yakmışız. Ama buraya gelene kadar bu değer 15'lerdeydi. Bu arada katalog verisi de otomobilin ortalama 16'larda. Şimdi bataryamız şu anda %61 gözüküyor ve 294 kilometrelik bir menzilimiz daha var diyor. Hadi bunu ortalayalım. 60'a 300 yapalım. 60'a 300 yaptığımız zaman %10'uyla işte 50 yaparız. %100 desek 500 kilometre menzil bu şekilde kullanımla bile yapabiliyoruz anlamına geliyor. Bence bu otomobil şehir içi kullanımlarında, dur kalklarda eğer kullanırsanız otomobili, yani günlük kullanımlarda yine 500'ün üstüne rahatlıkla çıkabilecek bir menzil potansiyeline sahip. Bir detaydan daha bahsetmek lazım ki bu detay bence çok önemli. Otomobilde adaptif süspansiyonlar var. Yani yine yol durumuna göre ya da sizin sürüş modunuza göre sertleşip yumuşayabilen süspansiyonlar mevcut. Bu da otomobili hem performans anlamında hem de konfor anlamında çok iyi dengelenmesini sağlıyor.
Eğer şehir içinde böyle sakin kullanımlarda acayip sessiz, hiçbir yerinden trim sesi gelmeyen, oldukça konforlu bir yapıya sahip. Ama bakın gazladığınız zaman da hemen sertleşen süspansiyonlarıyla böyle arkana dişli keyfi veren, otomobilin ağırlık dağılımını iyi yapabildiğiniz bir karaktere bürünüyor. Ben seviyorum bunu. Böyle çok hissiz bir otomobil değil. Yani elektrikler arasında hissiz bir otomobil değil. Kesinlikle değil. Tabii ki bir benzinli gibi, içten yanmalı gibi olamaz. Ama burada konumuz elektrikliler. Ne dedik? Oldukça sessiz ve sakin ilerliyor. Rüzgar sesi konusunda da otomobilde rüzgar sesi neredeyse yok denilebilecek kadar az. Bakın yol sesi de bayağı ama bayağı az. 60'ta gidiyorum. Böyle yağ gibi akıyor. Zaten arka taraf hakkında konuşmuştuk. Ön tarafta da yine bakın oldukça iyi bir baş mesafesi, oldukça iyi bir omuz mesafesi ve böyle dizlerimi çok rahatsız etmeyecek bir konsol tasarım mevcut. Şu orta konsol falan böyle çok fazla dizimi rahatsız edecek şekilde değil. Çünkü genellikle sedan otomobillerde hep SUV'lara alışık olduğumuz için biraz daha basık tavan sayesinde içeride böyle biraz daha dar hissediyorsunuz kendinizi ama bu otomobili tasarımcılar iyi tasarlamış. Ne yalan söyleyeyim. Oldukça konforlu, oldukça ferah bir iç hacmi var. Bakın kasisten geçtik yine. Pıtır pıtır. Ben vallahi süspansiyonlara şaşırdım. Bu kadar beklemiyordum. Şimdi ADAS sistemleri yani aktif ve pasif güvenlik sistemlerine baktığınız zaman da bu otomobilde zaten her şey mevcut. Tek tek bunları anlatmaya gerek yok. Güvenlik konusuna gelirsek zaten bu otomobil Euro NCAP'ten 5 yıldızı aldı. Oraya da bir tik attık. Donanım konusunda her şey fazlasıyla mevcut. Evet, cam tavanda yani sunroof'ta bir perde yok. Ama bu perde olmaması sanki ilk başta içeride böyle çok fazla pişecekmiş gibi bir izlenim veriyor size. Ama bakın dışarısı bayağı bir güneşli. Şu anda 28 derece hava. Ve gördüğünüz üzere içeride hiç öyle fazla bir ışık, fazla bir güneş, fazla bir aydınlık yok. Yani bu da korktuğum gibi değil. Güzel bir cam teknolojisi kullanmışlar. Şimdi bu otomobilin rakipleri ne? BMW i4 olarak adlandırabiliriz. İşte Hyundai Ioniq 6 olarak belki görebiliriz. Belki Mercedes EQC olarak bakabiliriz. Belki yeni gelecek Kia EV4 sedan. Özetlemek gerekirse şimdiye kadar birçok BED otomobili modeli kullandım. Ama şimdiye kadar da beni en çok etkileyen model Seal oldu. Hem performansıyla hem kalitesiyle hem de sürüş karakteriyle. Çekimimiz bitti. Bayağı da acıktık. İleride bir şarj istasyonu var. Oraya geçelim. Otomobili şarja takalım. Orada da ufak bir şeyler anlatayım. Sonra da videoyu bitirelim. O sırada biz de bir şeyler atıştıralım. Çekimler bitti. Otomobilimizi şarj edelim. Orada size bir şey daha anlatacağım. Bu arada şarjından bahsetmemiştim. Uzak kalmışız. Bu arada hemen ondan da bahsedeyim. Otomobil hızlı şarjdan 150 kW'la saatte şarj olabiliyor. Bu ne anlama geliyor? Yaklaşık yarım saatlik bir zaman içinde %20'den %80'e kadar otomobilinizi şarj edebiliyorsunuz hızlı şarjda. Yine evden ya da wall charger'a bağladığınız zaman da 11 kW'da alıyor. Bunları da hemen söylemiş olayım. Ama şöyle bir durum var. Biz genelde çok elektrikli otomobil kullanıyoruz. Bu tip yerlerde çok fazla hızlı şarj yapıyoruz. Orada gidip atıyorum bir çay kahve içtiğin zaman otomobilin kaç kilometreden menzili kaldığını ya da bataryasının yüzde kaçta olduğunu göremiyoruz. Çünkü bağlanamıyoruz. İşte BED'de bu bağlanabilirlik özelliği aplikasyon sayesinde onu da görebiliyorsunuz. Bakın şu anda %54'te diyor ki şarj oluyor ve 282 km bununla gidebilirsiniz diyor. Bu da bu bağlanabilirlik özelliğinin en kullanışlı ve en faydalı yönlerinden biri. Hadi o zaman şarjımız devam etsin. Biz de bir şeyler içelim. Videoyu da burada kapatalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basarsanız sevinirim. Onun yanında yine otomobille ilgili sormak istedikleriniz varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Biz onları cevaplıyoruz. Kanalımıza zaten abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz de abone olup özellikle o çan simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.